Selam. Bugün videoyu buradan başlatmak istedim. Çünkü bütün günümü göstermek istiyorum. Yanlış okumadınız. Uganda'dan resmen kaçıyorum. Kenya'ya gidiyoruz beraber. Zaten Kenya'ya gidecektim Uganda'dan sonra ama şu an gitmeyi planlamıyordum. Daha batıda yapmak istediğim çok fazla şey vardı ama oraya gitmeden buradan ayrılmak zorundayım. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Şimdi çok erken bir saatte kalktım. Birazdan kalkıp hazırlanacağım. Otobüsle gidiyoruz Kenya'ya bu arada ve otobüs 3.30-4 gibi hareket edecek. Yani şimdi sabahtan ben para işlerimi halledeceğim. Planlarımı iyice bir kafamda toparlayacağım. Ondan sonra otobüse bineceğiz ve Kenya'ya karayolu ile geçeceğiz. Otobüsler haliyle başkentten Kampala'dan kalkıyor. O yüzden ben de dün Kampala'ya geldim. Bir gece burada yine Couchsurfing evinde konakladım. Böyle bir oda. Böyle bir oda. Eşyalarım şurada beni bekliyor. Kalkacağım, bir üstümü falan değiştireceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra kendimi dışarıya atacağım. Uganda'daki son kahvaltımı yapacağım. Uganda'daki son kahvaltımı yapacağım. Nihayet çıktım evden. Her zamanki gibi bir bodaya bindim. Çünkü Kampala'da bodaya binmeden yürümek hiç hoş değil. Ve komik bir şey söyleyeceğim. Uganda'dan giderken, Uganda'daki son günümde öğrendiğim bir şey. Uganda'da Uber varmış arkadaşlar ve uygulama üzerinden kendinize boda veya herhangi bir araç çağırabiliyor musunuz? Bugün onu kullandım. Keşke daha önceden bilseydim ama bildiğim kadarıyla Kenya'da da var böyle uygulamalar. Artık Kenya'da kullanırım. Siz de Uganda'ya gelirseniz bilin ki burada böyle Uber var. Direkt uygulama üzerinden fiyatları görüp ona göre çağırabilirsiniz. Kazıklanmamak istiyorsanız. Tabii ki normal fiyattan yine birazcık üsttedir. Ama en azından çok fazla kazıklanmıyorsunuz. Fiyatı size uygunsa çağırıyorsunuz. Uygun değilse herhangi bir bodaya yine sorarsınız. Öyle. Sonunda geldim ben otogara. Şuradaki Gateway aracıyla gideceğim ben. Çünkü onlarla iletişime geçmiştim. Hello. I called Gateway. Is it going to Kenya? Gateway, yes. Yes. You come down to At what time? the office. You go down. Oh, okay. Şurada ofisleri varmış. Oraya gidiyorum. Çok büyükler. Türkiye'deki otobüslerin 2 katı büyüklüğündeler. Yeah, this is. You ask from here. Okay. Here. You ask. Thank you. Hello. And I want to use sockets for electric. No problem? Okay. Bilet 400 lira bu arada. Bence ülke değiştirmek için gayet makul bir ücret. 400 TL. Otobüsle tabii ki bir saatte falan değil, yolculuk tamına sorayım. 6 in the morning. So what? Yarın sabah 6'da orada olacağım. Buradan otobüs saat 4'te kalkacak. Yani kaç saat oluyor siz hesaplayın artık. Öyle. Otobüslerde elektrik priz varmış. Yani şarj konusunda da bir sıkıntı yaşamayacağım. Öyle bakalım, biraz heyecanlandım. Şöyle aldım biletimi. Şöyle saat 4'te kalkacak ama 3.30'da burada olmam gerekiyormuş. 32 numara. Daha otobüs gelmemiş, o yüzden burada bekleyeceğim. Şimdi otobüsün artık gelmesini bekleyelim. Geldikten sonra da otobüsümüzü görelim. Şimdi ben bindim. Aslında saat 4'ü geçti ama hala hareket etmedik. Otobüsün doluluğu da şu şekilde, tamamen dolacak mı yoksa birazdan kalkacak mıyız onu da bilmiyorum. Bu zamana kadar size hiç gösterdim mi hatırlamıyorum ama bir daha görmeyeceğim Uganda paralarını göstereyim size. Şu 20.000 şiling. Burada da 1000 şiling var. Yanımda böyle bunları
Dolara falan çevirmedim henüz. Çünkü belki yolda bir şeyler alırım, bir ihtiyacım olur diye. Şöyle. Bütün paraların üzerinde böyle hayvan figürleri var. Antiloplar, gergedanlar. Bunlar kağıt paralar. Bir de şunu hatıra olarak alacağım. 500, bakayım, aynen. Bu da 500 Uganda şilini, bozuk para, madeni para. Madeni paraların ön yüzünde de böyle gri taçlı anka kuşu var. Pardon, ne ankası? Gri taçlı turna kuşu var. Bu Uganda'nın sembolü, bayrağında da var. Bunu ben böyle hatıra olarak alacağım. Bu kağıt olarak 1000 şilingi de hatıra olarak alacağım. Bunu da yolda harcarım diye tutuyorum. Yani şaka gibi arkadaşlar. Saat 5 oldu ama hala kalkmadı. Tamam, böyle şehir içindeki küçük taksileri, dolmuşları anlayabiliyorum ama ülkeler arasındaki otobüs neden bu kadar gecikiyor? Bir sorun varmış galiba. Söylemiştim, ben biraz şanssız bir insanım. Şanssızlıktan konu açılmışken neden Uganda'dan gittiğimi ve neden buradan ayrılmak zorunda olduğumu birazcık anlatayım. Dediğim gibi yapmak istediğim çok fazla şey vardı. Ama maalesef 3 hafta önce Uganda'nın batı taraflarında Ebola görüldü. 24 yaşında erkek bir hasta Ebola oldu ve onunla beraber tüm aile bireyleri, 6 kişi de onunla beraber maalesef hayatını kaybetti. Daha sonra bu Ebola tabii ki bir virüs olduğu için, bulaşıcı bir şey olduğu için, korona kadar hızlı yayılan bir virüs olmasa da çok tehlikeli bir virüs. Çünkü Ebola'nın herhangi bir aşısı yok, herhangi bir tedavisi yok. Yani Ebola olduğunuzda %90'ın üzerinde bir ihtimalle hayatınızı kaybediyorsunuz. Bu ilk başlarda işte ilk günlerde sadece Uganda'nın o batı taraflarındaydı. Ama 2 gün sonra virüsün Kampala'ya geldiği haberini ben okudum bir yerde. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama böyle bir haber aldıktan sonra tabii ki de ben korktum. Çünkü Kampala Uganda'nın başkenti ve en kalabalık olduğu yer. Herkesin gün içerisinde her şehirden insanın geldiği ve bütün işlerini hallettiği bir şehir aslında. Ve ne kadar kalabalık olduğunu zaten önceki videolardan biliyorsunuzdur. Ebola Kampala'ya geldiyse bu ne demek? Virüs çok hızlı bir şekilde yayılacak demek. Ama bu haberden sonra tabii haliyle bütün herkes bir panik haline girince bu sefer hükümet bunun hakkında konuşmayı bıraktı. Virüs Kampala'da yok dedi. Onun dışında zaten şehir bilgisi vermeyi ya da işte net bir şekilde enfekte olan insanların sayısını söylemeyi kesti ve o noktada benim korkularım birazcık arttı. İlk günler çok korkmuştum gerçekten çünkü bilmediğim bir virüs. Zaten virüslerden çok bunaldık ve Ebola ciddi anlamda, yani bir koronavirüs kadar çabuk yayılmasa da dediğim gibi çok da kurtulma şansınızın olmadığı bir hastalık maalesef. Vücudunuzun her yeri kanamaya başlıyor. İç kanama geçiriyorsunuz. Gözünüzden, ağzınızdan, burnunuzdan, her yerinizden kan akmaya başlıyor ve ciddi bir halsizlik hissediyorsunuz. Yavaş yavaş sizi süründürüyor. Belli bir süre zaten böyle bir komada gibi kalıyorsunuz ve ondan sonra da hayatınızı kaybediyorsunuz. Böyle bir hastalık olduğu için ve ailemden uzakta olduğum için haliyle çok korktum. Ama sonradan öğrendim ki eğer bir insan Ebola virüsüne sahipse ama herhangi bir semptom göstermemişse daha virüs onun vücudunda, bu kişi bulaştırıcı olmuyormuş. Yani bir insanın bulaştırıcı olması için hasta olması gerekiyormuş. O yüzden birazcık içim rahatladı çünkü ilk başta korkuyordum. Yani diyordum ki kendi kendime, ya bu Ebola'lı kişi bodacıysa o zaman ne olacak? O gün kaç tane insana temas etti falan filan diyordum ama bunu öğrendikten sonra içim rahatladı. O yüzden bundan sonra hemen kendimi güneye attım. Batıya zaten asla ama asla gitmem. Belki Türkiye'de böyle bir şey olsa böyle bir şey olsa bu kadar korkar mıydım bilmiyorum. Böyle yani, o yüzden Uganda'dan giderken içim birazcık buruk ama en azından hasta olacağım diye düşünmeden insanların arasında dolaşabileceğim bir ülkeye gidiyorum. Tabii ki de bu virüsün bir anda ortaya çıkması bana şunu hatırlattı. Gerçekten ne zaman ne olacağını bilmiyorsunuz. O yüzden insanlarla çok yakın temas da kurmamak gerekiyor aslında. Bu virüs dediklerine göre Kongocu sığınmacılardan ülkeye gelmiş ama
bilemiyorum, bu da yalan olabilir. Çünkü şu an ülkedeki insanlar aslında böyle üçe ayrılmış durumda. Bazıları batıda büyük bir altın madeni olduğunu ve oradan o altın madenini gizlice çıkartabilmek adına o bölgeden insanları uzaklaştırıp hükümetin o bölgeye sürekli gidip gelmesini, dikkatinin orada olmasını meşru kılmak için böyle bir yalan ortaya atıldığı söylüyorlar. Bazıları ise ülkede Ebola olmadığını ama Dünya Sağlık Örgütü'nden ve Birleşmiş Milletler'den para almak için böyle bir yalan ortaya attıklarını söylüyorlar. Üçüncü kesimde benim gibi gerçekten Ebola olduğunu ama hükümetin adam akıllı sayı vermekten çekindiğini düşünen insanlar. Bilemiyoruz. Artık geçeyim, burada bekleyeyim, insanların arasında konuşmayayım. Öyle. Onun dışında Uganda gerçekten bence benim için böyle doğası çok yaşanılabilir bir yer. Uganda'yı özleyeceğim. Uganda'da tanıştığım insanları özleyeceğim. Uganda'daki o okuldaki çocukları zaten onlardan ayrıldığımdan beridir çok özlüyorum. Onlarla iletişimimi koparmıyorum. Onlarla iletişimime devam ediyorum. Bu arada bu zamana kadar çocuklar için yardım etmek isteyen ve yardımda bulunan insanlar vardı. Ben kimse yanlış anlamasın, kimse kendini mahcup hissetmesin diye herhangi bir paylaşım yapmamıştım bunun hakkında ama şu anda yapmak istiyorum. O insanlara teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Tuğçe İren, Ruhi Şahutoğlu, İsmail Alkan ve Nurgül Perk'e çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde çocuklara çikolatalar alabildim, onları mutlu edebildim. Bunlar dışında onlara yatabilecekleri temiz yataklar ve onları malaria hastalığından koruyabilecek cebinlikler aldım. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Bu söylediğim kişiler dışında da çocuklara yardım etmek isteyen ama kurumdan ayrıldığım için yardımlarını kabul edemediğim insanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz çok tatlısınız, çok güzel kalpleriniz var. Tamam, çok duygusal oldu bu. Öyle, yani Uganda'yı özleyeceğim ben. Şimdi Kenya'ya gidiyorum. Tabii ki çekincelerim var aslında. Çünkü yani yeni bir ülkeye gidiyorum. Her şey yeni olacak. Her şeyi yeniden göreceğim ama çok tatlı bir heyecan içerisindeyim aslında. Ülkeye girerken yanımda neler var onlardan size bahsedeyim. Uganda'ya gelirken de yanımda olan şeyleri anlatayım birazcık. Öncelikle tabii ki de pasaportum var. Pasaportumuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor. Benim pasaportum 10 yıllık, o yüzden böyle bir sıkıntı yaşamıyorum şu an. Onun dışında şöyle bir aşı sertifikası almıştım buraya gelirken ben. Aşı sertifikasının içerisinde Uganda'ya gelirken olmak zorunda olduğum 2 tane aşının yaptırdığımı gösteriyor. Bunlardan biri sarı humma, bir tanesi de tifo. Kenya'da sarı humma tehlikesi yokmuş ama Uganda'da olup da Uganda'dan oraya gittiğim için yine onu istiyorlar. O yüzden bu ülkelere gelmeden önce siz de iyice bir araştırırsınız. Bu aşı sertifikasını seyahat sağlık merkezlerinden bedava çıkartabiliyorsunuz. Genelde ya havaalanlarında oluyor ya da benim gibi sahil kenarı olan bir şehirden geliyorsanız liman bölgelerinde ve havaalanlarında bulabiliyorsunuz bu merkezleri. Bunun dışında tabii ki şöyle koronavirüs aşı kartımın çıktısı var yanımda. Ben gittim ilk bir hafta Nairobi şehir merkezinde arkadaşlarla kalacağım. Ondan sonra Uganda'da yaptığım gibi Kenya'da da bir yardım kuruluşunda gönüllü projelere katılmayı düşünüyorum. Bunları yapacağız beraber umarım. Tabii ki onun dışında ülkenin geri kalan yerlerini ve gezilebilecek yerlerini de sizinle paylaşıyor olacağım. Böyle. Bu arada saat göstereyim 5.30. 5.30 oldu ve hala bekliyoruz. Bir sorun varmış. Hala o sorunu çözemediler. Şimdi 1 saat geciktik. Demek ki saat 7-7.30 gibi orada olacağız. Aslında benim de işime geliyor. Yani gece uyurum ya da bu uzun yolculukları aslında ben seviyorum çünkü hem düşünmek için hem de böyle planınızı iyice oturtmanız için vakit tanımış oluyor size. Ben de o yüzden aklımda plan var aslında ama yine de işte memurlara sunabilmek için ya da kendi kafamda da iyice oturtabilmek için planlarımı artık kaç saat sürecekse bu kadar saat içerisinde
yapacağım. Sonra da uyurum herhalde. Sınır noktasında tekrardan görüşürüz. Sınır noktasında tekrardan görüşürüz. Saat 7:30 oldu ve bir haberim var. Teknik bazı sorunlar nedeniyle bugün gidemiyorum. Birkaç gün beklemem gerekecek. Çok komik. Şimdi benim bu Uber'i öğrendiğim çok iyi oldu. Çünkü burada onlarca boda var görüyorsunuz ama benden gideceğim yere bu arada dün kaldığım yere tekrar gidiyorum. Burada bir sürü boda var ve benden 10.000 şiling istiyorlar. Ama uygulama 3.000 şiling istiyor. O yüzden bu iyi oldu. Nihayet kalacağım yere geldim sonunda. Değişik bir gündü benim için ama ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Her işte bir hayır var mı demek lazım bilmiyorum. O kadar otobüs çok geç kalkıyordu zaten. Saatlerce bekledik. Bir sorun çıktı. Hava işte fırtınalar falan çıktı. Ve başka sorunlar yüzünden de iptal oldu. Bugün gidemiyorum. Şimdi vaktim var. Galiba zaten Kenya'da kapıda vize almada da sorun yaşayacaktım galiba. O yüzden her şeyde bir hayır vardır diye düşünüyorum. Şimdi elektronik vize için başvuru yaptım. O sonuçlanacak. Ondan sonra ben artık rahatlıkla gidebileceğim Kenya'ya diye umuyorum. Bakalım neler olacak. Bu da Uganda'dan nasıl kaçamadım, Uganda'dan nasıl gidemedim videosu olsun. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Olumlu veya olumsuz ne yaşarsak yaşayalım böyle herhangi bir gelişmede gerçekten böyle dallanıp budaklanıyor hayatımız ve biz ona göre yaşamaya devam ediyoruz. Artık o yoldan ilerlemeye devam ediyoruz. Belki bugün yola çıksaydım ve yarın sabah Kenya'da olsaydım bambaşka bir şey beni beklerken şimdi bambaşka bir şey beni bekliyor. O yüzden böyle olması gerekiyormuş demek beni rahatlatıyor açıkçası. Bakalım beraber göreceğiz. Eğer Kenya vizesinde veya herhangi bir şeyde sorun yaşarsam da Kenya'ya gitmemem gerekiyormuş diye düşüneceğim. Olumsuz hiçbir düşüncem yok o yüzden. Bakalım hayat bize ne gösterirse iyisiyle kötüsüyle onu kucaklamaya alışmamız lazım. Çünkü hayat böyle çekilebilir oluyor. Başka türlü işte çıkan olumsuzluklardan bir negatif enerjiyi artık alıp da kötü düşüncelere kendimizi verirsek gerçekten hayat bazen çekilmez olabiliyor. Her şeyde bir hayır var. Her şeyin olmasında bir sebep var diye düşünüyorum. Bu da böyle bir video olsun. Bir sonraki videoda umarım beraber Kenya'ya gidiyor oluruz. Hoşça kalın.